Bir şehre sadece bir mekan olarak değil de bir his, hatta bir kader olarak yaşamayı hiç düşündünüz mü? Gelin, şimdi Orhan Pamuk'un kaleminden İstanbul'un ruhuna, o unutulmaz anı kitabının sisli sokaklarına doğru bir yolculuğa çıkalım. Ve bakın yolculuğumuz Pamuk'un kendi itirafıyla başlıyor. Bu kadar yalın ama aslında her şeyi anlatan bir cümle. Bir yazarın doğduğu şehirle kurduğu o kopmaz, o kaçınılmaz bağı adeta mühürlüyor. Bu bir tercih değil yani, bu bir alın yazısının hikayesi. O zaman ilk durağımız tam da bu fikir olsun. İstanbul'un bir yaşam alanı tercihinden çok Pamuk için içine doğduğu, asla değiştiremeyeceği bir kader olması. Peki, nedir bu kader? Pamuk için bu, öyle soyut bir inanç falan değil, neredeyse fiziksel bir gerçeklik. Tıpkı değiştiremediği bedeni, seçemediği cinsiyeti gibi, İstanbul'da onun için hayatın en başında verilmiş, sorgulanamaz bir gerçek. Şehir, onun kimliğinin ayrılmaz bir parçası. O kadar. Belki de Pamuk'un en büyüleyici fikirlerinden biri de bu. Diyor ki, bir şehre dair hislerimiz yalnızca bize ait değil. Tıpkı kendi çocukluğumuzu annemizin, babamızın anılarından dinlediğimiz gibi, şehrin ruhunu da bize anlatılan hikayelerle, fısıltılarla benimseriz. Böylece, farkında bile olmadan kolektif bir hafızanın parçası olup çıkarız. Şimdi de Pamuk'un çocukluğunun geçtiği şehrin atmosferine, o kayıplarla rengini yitirmiş, adeta siyah beyaz bir filmin içine dalalım. 20. yüzyılın ortasında İstanbul, işte tam olarak bu duygu. Yıkılan bir imparatorluğun görkemli hayaletleri arasında, çürümenin ve kaybın kol gezdiği bir şehir. Pamuk'a göre asıl trajedi, bu kederin yerine modern ve umutlu bir dünya kurulamamış olması. Bu yüzden de şehir, acı veren geçmişini alelacele unutmaya çalışıyor. Ve bu keder öyle havada asılı kalmıyor, gündelik hayatın her köşesine siniyor. Düşünsenize, babaannesinin evindeki o kilitli vitrinler. Sanki yaşamak için değil de ölümü beklemek için sergilenen eşyalar gibi. Dokunulmayan porselenler, açılmayan kitaplar. Bütün bunlar sadece bir ailenin değil, bir kültürün üzerine çöken o derin, siyah beyaz hissi besliyor. Tabii bu siyah-beyaz duygu bir gecede doğmadı. Bu zaman çizgisi, bir şehrin renklerini asırlar içinde nasıl yitirdiğinin, nasıl solduğunun hikayesi aslında. İmparatorluğun çöküşü, savaşlar, zorunlu göçler ve en sonunda da ahşap yalıların yerine beton apartmanların almasıyla o eski, renkli İstanbul yavaş yavaş bir anıya dönüşüyor. Peki, böylesine kasvetli bir atmosfer, genç bir çocuğun ruhunda neye dönüşür? Bir hapishaneye mi, yoksa tam tersi bir sığınağa mı? İşte şimdi Pamuk'un hayal gücünün kapılarını aralıyoruz. Pamuk için bir kaçış yolu vardı. Hayal gücü. Dışarıdaki o yetişkinler dünyası fazlasıyla sıkıcı ve öngörülebilirdi. Hayret etme yeteneklerini çoktan yitirmişlerdi. Ama Pamuk kendi içinde sıkıntıdan, hüzünden kaçabildiği, sınırların olmadığı gizli bir dünya yaratmıştı. Fakat bu iç dünya sadece masum bir kaçış alanı değildi. Bu alıntı o dünyanın karanlık yüzünü de olduğu gibi ortaya seriyor. Burası gelecekteki bir romancının karanlık dürtüleriyle yüzleştiği, onları işlediği bir alandı. Biliyorum, rahatsız edici bir itiraf ama bir yazarın doğuşu için belki de en kritik anlardan biri. Ve bu içsel arayışın en güçlü metaforu herhalde aynalı odadır. Orada tek bir Orhan yüzlerce yansımaya bölünür. Bu kimlik ve benlik üzerine bir çocuğun oynadığı ama bir yazarın hayatı boyunca keşfedeceği kadar derin bir oyun aslında. Ve işte şimdi tüm bu hatıraları, hisleri, o iç dünyayı ve dış dünyayı tek bir kelimede birleştiren o kavrama geliyoruz. İstanbul'un ruhunun ta kendisine. Pamuk'a göre cevap kesin bir evet. Bir his, bütün bir şehrin kimliği olabilir. Peki, milyonlarca insanı aynı melankolide birleştiren bu gizemli duygunun adı ne olabilir? İşte anahtar kelimemiz, hüzün. Ama durun, bu bildiğimiz anlamda kişisel bir dert değil. Bu, bütün İstanbulluların paylaştığı, hatta bir onur meselesi olarak gördüğü ortak bir duygu. Kaybedilen imparatorluğun kalıntılarına bakıp bu yıkıntının estetiğinde ortak bir ruh bulma hali. Aradaki farkı anlamak çok önemli. Batı'da, diyelim ki Montaigne'in tristesi gibi, melankoli bireyin aklıyla yenmesi gereken bir kusur olarak görülür. Oysa İstanbul'da hüzün bir zayıflık değil, şehri birleştiren, topluca sahiplenilen bir kimliktir. Kısacası, hüzünle savaşılmaz, hüzün yaşanır. Son bölüme geldik. Burada Pamuk'un kişisel ve sanatsal yolculuğunun sonunda bu kaderi nasıl kucakladığını göreceğiz.
Belki de her sanatçının kaderinde böyle bir yol ayrımı vardır, ne dersiniz? Aklın çizdiği o güvenli yollarla ruhun çağırdığı belirsiz patikaların kesiştiği o an. Pamuk için de bu hayatının en büyük kararı olacaktı. Önünde 3 yol vardı. Ailesinin istediği gibi mimar olmak, kendi tutkusunu izleyip ressam olmak ya da ikisini birleştiren hem iç hem de dış dünyasını sanata dökeceği üçüncü bir yol, yazar olmak. O kaderini yazmayı seçti. Fakat bu seçim inanın hiç kolay değildi. Annesinin bu sert sözleri o dönemde Türkiye'de sanatçı olmanın ne kadar acımasız bir gerçek olduğunu yüzüne çarpıyor. Bu karar romantik bir hayalden çok neredeyse sosyal bir intihar. Annesi ona aslında şunu söylüyordu: bu yolda gururunu koruyamazsın. Ve Pamuk'un hikayesi bizi işte bu son soruyla baş başa bırakıyor. Belki de bir yere gerçekten ait olmak, sadece güzelliklerini değil, onun yaralarını, kayıplarını ve evet, hüznünü de kucaklamayı gerektirir. Siz ne düşünüyorsunuz?